Sen ne diyorsun ya? Köpekli köylü ya içimiz. Adam burayı bile azaltıyor başkan ya. Nereye azaltacak? Mollaköy burayı, göleti. Nereye Ben gidecek? gece 12'ye kadar burada gölede çalıştım. Ya adam bas bağırıyor. Kardeşim, burada bir tane nereye köpek gidecek? kalmayacak diyor. Hadi ya derdini ona anlatırsın. Öyle yok. Mollaköy boşalt. Oraya nereye gidiyor bu hayvanlar? At dağlara ölsün. Arifiye Belediye Başkanı Sayın İsmail Karakullukçu. Personelinize sayıyı azaltın diye emir verdiniz mi? Bu sayıyı azaltın cümlesiyle ne kastediliyor? Lütfen kamuoyuna açıklar mısınız? Şöyle çekeyim, bakın ön tarafta plaka var. Vatandaşlar burada. Niye arkanızda plaka yok? Burada plaka yok. Neden yok? Sana hesap vereceğim. Hayır, ben şimdi bunu Hesap vereceğim ben sana. vereceksiniz. Ne zannediyorsun sen ya? Niye arka tarafta plaka yok? Sana ne? Hadi şimdi söyle. Buraya kısırlaştırıp buraya. Kısırlaştırdıklarınızı ne yapıyorsunuz? Nereye koyuyorsun Eve kardeşim? götürüyorum orada besliyorum. He, dağlara atıyorsun diyordun az önce. Bak şahitlerim var. Senin işin gücü fotomodel. Şimdi niye söylemiyorsunuz? Derdini git başkan anlat. Bana değil. O kadar. Başkanı zaten anlatacağız zaten. Tamam, zabıtanız gelsin. Ben buradayım. Başkanı zaten anlatacağız. Buradan topla götür dağlara at. Ne güzel ya. Bak olmaz hiç olmaz, bak burada biz bunları bak. İşini yapmaya çalışan ekip elemanları. Hayır engel olmuyoruz. Ben şunu sordum. Niye plaka yok burada? Düşmüştü. Hayır, 2 yıldır mı düşük? Önde var. Hayır, Plakaların arkada da olacak. Problemin var. Yo yeni taktık, yeni düştü. Hayır, 2 yıldır ben her gördüğümde bu kayıtlarda plaka yok. Tamam. Niye yok? Şikayet et. Şimdi buradan Niye alınmışsın yok abiciğim. Ya düşmüştür. Mollaköy Doğal köpeklerini Burada- Adapazarı bölgesine attığınızın video kayıtları var bende. Yok. Yayınladım. Gel ben de sana göstereyim. Kum başında yakaladığım İstanbul Büyükşehir Belediyeli köpekleri. O zaman onu yayınlayacaksın. İstanbul'da buraya atıyor diyeceksin. Anlamıyorum. Bakın dostlar, önümde Arifiye Belediyesi'nin köpek taşıma aracı geçiyor. Aylardır, hatta 1 yıldan fazla plakaları yok. Getiriyorlar. Bu bölgelere atıp işte bu şekilde gidiyorlar. Bakın. Görüyor musunuz? Dibine kadar geldim, plaka yok. Bakın dostlar, tam yarım saattir konuşuyoruz. Arifiye Belediye Başkanı'nın emri var diyor personel. Buradaki canları boşaltın, nereye götürseniz götürün. Hatta bizim Mollaköy içerisindeki kulübelerin olduğu yeri bile sayıyı azaltın diye emirler veriyor. Düşünebiliyor musunuz? Bunlar mı sorunu çözecek? At ormanlara ölsünler. Yazıklar olsun be. Yıllardır yaptığım yayınlarda bu bölgenin ölüm kampı olduğunu defalarca söyledim. Önce bu bölgelere atılıyorlar, daha sonra da bu bölgeden birer ikişer yok ediliyorlar diye birçok yayınımda sizlere bahsettim. Buraya atılan annesiz, yetim yavrular, ölüme terk edilen canları kimin attığı, buradan alınıp yok edilen canları da kimin yok ettiği izlediğiniz videoda açık olarak Arifiye Belediyesi personeli tarafından itiraf edilmiştir. Bizler çözüm yollarını sunduğumuz halde yaşam alanları yaptık. Örnek projeleri hayata geçirdik. Düzenli kısırlaştırma, şehirlerden bu canlıların toplanarak bu alanlarda en insani şekilde bakılması gerektiğini anlattık. Sadece anlatmakla kalmadık, uyguladık ve gösterdik. Maalesef çözüm oluşturmak ve sorumluluk almak yerine tamamen sorumluluktan kaçarak git topla ama bu canlıların akıbeti bilinmesin. Oyun bunun üzerine oynandı yıllardır. Belediyelere bu sorumluluk verildiyse sorumluluğu alacaklar. Sorumluluğu olmayanın yetkisi de yoktur. Çözüm projelerini yine bölge bölge gösterdik. Dedik ki yerlerinizi düzenleyin. Bakın örnek projeyi hayata geçirdik. Son derece başarılı gidiyor. Ama yaptıkları şu. Yine o bölgelere canlar atıldı. Bizim yaşam alanlarımızdaki sayı geçen yılın 2 katına çıktı. Peki nasıl oluyor bu? Bu canlar bu zulme nasıl dayansın? Bu bölgeye anneler atılıyor, doğum yapıyorlar, sonra annelerle yavrular yok ediliyor. Biz sokaklardaki köyler, ilçeler ne varsa her ilçede bu yaşam alanı kurulsun, kısırlaştırmaları, tedavileri yapılsın ve bu alanlarda bakılsın. Dolayısıyla hem insan sağlığını koruyalım, hem şehirden bu canları adım adım çekelim, üremenin de bir an önce önüne geçelim diye insani bir çözüm ortaya koyduk. Bu çözümü de yine Adapazarı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi ile birlikte hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bir kısmını yaptık. Tabii yapılması gereken daha çok iş var. Adapazarı Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde kısırlaştırmalarımız yapılıyor. Tedavi edilen canlar da bu bölgede usulüne uygun bakılmaya çalışılıyor. Peki bu çözümü ülkede herkes bildiği halde ve ben özellikle Sakarya'da birçok yere bunu anlattım. Yerlerinizi hazırlayın, şu yaşam alanlarını kurun, biz de elimizden ne geliyorsa onu yapalım.
Şu camları ilçe ilçe oralara koyalım dedik. Çözümü üretmeyen belediye başkanından itibaren aşağıya kadar hepsi sorumlu kardeşim. Önce onlara hesap soracaksınız. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.